Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, beraber okumaya 14. sözden devam edeceğiz. Evet, 4-5 maddede Kur'an-ı Kerim'in itiraz edilen veya farklı anlaşılabilen bazı ayetleri gündemimizde, onları anlamaya çalışıyoruz. Beşincisi şu anda okuyacağımız yer. Hem birkaç 5-6 alıntı ayet var. Onları okuyalım önce. Estağfirullah. Ve ma kaderullaha hakka kadri vel ardu cemi'an kabzatuhu yevmel kıyame ves semavatu matviyyatun bi yemini. Ayetinden tut ta ve alemu ennallâhe yahulu beynel mer'i ve kalbihi'ye kadar. Hem Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekilden tut ta ya'lemu ma yusirrune ve ma yulinun ne kadar. Hem halakas semavati vel ardadan tut ta halakakum ve ma ta'melune kadar. Hem ma Allah la kuvvete illa billahiden tut ta ve ma teşâune illa en yeşâ Allahu'ya kadar. Hududu azameti rububiyeti, yani Rablığının, terbiyeciliğinin büyük hudutları ve kibriyayı uluhiyeti tutmuş olan ezelebet sultanı şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüzi bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kisp ile mücehhez Beni Adem'e karşı şiddet şikayat-ı Kur'aniyesi, yani insanoğlundan Kur'an'ın şikayet etmesi ve azim tehdidadı, onu tehdit etmesi, büyük tehditler var Kur'an'da insanla ilgili. Bu büyük tehditler ve müthiş vaidleri, yani cehennemle cezalandırılacağını söylemesi ne hikmete binaendir. Yani Cenab-ı Hak dilediğini yapıyor. Değil mi? İnsanın, kişinin kalbiyle arasına girer diyor Kur'an. Kişiye kalbinden yakındır diyor. İşte o dilemedikçe bir şey yapamaz insanoğlu. Gökler ve yer dürülmüş kabzasında, Cenab-ı Hakk'ın kabzasında. Böyle yani her yönüyle azamet sahibi, kibriya sahibi bir yaratıcı. Böyle küçük bir varlık olan insanı niye bu kadar tehdit ediyor? Yani kendisine rakipmiş gibi. Değil mi? Böyle onun hatalarından dolayı onu cezalandıracağını söylüyor. Cehennemle tehdit ediyor. Burada bunun hikmeti nedir? Gerçekten özellikle günümüz insanları böyle tehditten hoşlanmayan, cehennemin varlığı onlara çok ağır gelen günümüz gençleri için bu çok gerekli bir açıklama. Ve esaslı bir soru bu soru. Bakalım inşallah güzel şeyler yakalarız. Yani orantısız güç gibi görünüyor bu. Orantısız güç niye yani? Zaten her şey Allah'ın elinde. Zaten bizi hiç yaratmayabilirdi. Değil mi? Yarattı. Cüzi bir irademiz var. Cüzi irade, çok az değişiklikler yapabiliriz. Yani Allah'ın mülkünde, değil mi? Allah'ın yarattığı ve yönettiği dünyada etki alanımız çok az. Buna rağmen o da Allah izin verirse bunu yapabiliyoruz. O dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor işte. Sizi de yaptıklarınızda yaratan odur diyor ayetler. Peki buna rağmen Allah neden bizim yani tamam eksiklerimiz, kusurlarımız var da bunları bu kadar yani büyük, çok önemli sayıp da cehennemle cezalandıracağını söylüyor ve büyük tehditler yapılıyor bizim için Kur'an-ı Kerim'de.
Bunu nasıl anlayacağız? Konu bu. Evet. Efendim. Beni Adem'e karşı şiddet, şikayat-ı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir. Yani adaletli ve her yönüyle hikmetli ve dengeli olan Kur'an ayetleriyle bu tehditler nasıl bağdaşır? Ne suretle münasip düşer demek olan derin ve yüksek hakikate kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Birinci temsil. Mesela şahane bir bağ var. Şahane bir bağ var ki nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Yani binlerce ağaç, meyveli ve çiçekli ağaç o bağda bulunuyor. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. Yüzlerce çalışanı var. Bir hizmetkarın vazifesi dahi yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Bağı sulamak yani. O bağa yayılacak suyun, su kanalının işte kapağını açacak. Belli zamanlarda kapatacak, belli zamanlarda açacak. Bir hizmetkarın vazifesi bu. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi. Veyahut kurudu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve sultanın nezareti şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmeti bendegânesinden başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya hakları vardır. Zira hizmetlerini akim bıraktı ve zarar verdi. Yani diğer yüzlerce çalışan değil mi? Ağaçları buduyorlar, diplerini kazıyorlar, aşılıyorlar. Böyle bakımlarını yapıyorlar. Yüzlerce bağda çalışan var. Sultanın bağı, o bağına çok önem veriyor. İşte misafirleri için o bağı süslemiş, ona göre dizayn etmiş. Şimdi bu sadece görevi o bağı sulayan cetvelin yani su kanalının kapağını açmak. Bir hizmetkarın o da ihmal etti, açmadı. Açmadı yani kasıtlı olarak diyelim. Bir defa açmadı. Ne oldu? Bağ kurudu. Çünkü su gelmeyince bağ kurur. Bağ kurudu. O yüzlerce çalışanın çalışmaları boşa gitti. O sultanın o bağı dizayn etme maksadı akim kaldı. Şimdi o sultan bu su kanalının kapağını açma görevini yerine getirmeyen kimseyi değil mi tehdit etse ve bütün çalışanlar adına, çünkü o çalışanların da çalışmaları boşa gitti. Onlar da ondan şikayet etse, hepsi ona yüklense. O diyebilir mi ya ben ne yaptım ya? Bir tek kapak açacaktım. Açmadım işte yani. Böyle basit bir ihmalden dolayı bana niye bu kadar yükleniyorsunuz yani? Değil mi? Bu kadar cezayı, bu kadar tehdidi ben hak ettim mi? Hak edecek ne yaptım yani? Bir tek suyun kapağını açmadım. İyi de suyun kapağını açmadın yani. Basit bir ihmal gibi görünse de neticesi çok Neticesi çok azim bir zarar oldu. Herkese haksızlık oldu. O bağda çalışan tüm çalışanların çalışmaları
boşa gitti senin o kapağı açmaman nedeniyle. Çünkü tahribat kolay. Değil mi? Hep öyle zaten. Adam tetiğe basıyor, karşıdaki ölüyor. Ya ben ne yaptım ki, işte bir tek parmağımı oynattım hafif, tetiğe bastım. Bana niye bu kadar yani ömür boyu müebbet hapis cezası veriyorsunuz? Basit bir hareket yaptım yani, bu kadar basit hareketten dolayı bu kadar ceza verilir mi? Veya adam bir kibrit çakıyor, işte bir ormanı yakıyor diyelim. Değil mi? Bir kibrit bir ormanı yakar. Ya ben ne yaptım yani? Bir kibrit çaktım sadece ya. Bir kibrit çakmaktan dolayı bu kadar ceza verilir mi bana? Diyemez değil mi yani? Bir kibrit çaktın ama o bir kibrit değil mi? Dünyayı yaktı yani, mahvetti ormanlar. Şimdi işte insanın görevini yapmaması böyle bir şey. İnsanın vazifesini yapmaması. O basit gibi geliyor ama neticede manevi tahribatı çok büyük. Onun için Cenab-ı Hak ondan azim şikayet ediyor. İnsanoğlu işte çok zalimdir. Çok zalim. İnnel insane lezalumun keffar. Çok nankördür diyor. Cehennemle tehdit ediyor. Ta ki o görevini ihmal etmesin. Yani o basit bir ihmal olarak kalmıyor. Onun görevini ihmal etmesi, işte bütün kainatı, onun kendi dünyasını mahvetmesi, yakması, yıkması anlamına geliyor. Kendi dünyasını yıkıyor yani. Çünkü bu alemden herkesin bir alemi var. Evet, ikinci temsili de okuyalım. Tekrar ikisini birlikte değerlendiririz. İkinci temsil, mesela cesim bir Sefine-i Sultaniye'de, sultanın büyük bir gemisi, değil mi? Yolcularını bindirmiş, misafirlerini gezdiriyor. Böyle gemiler var, 8-10 katlı muhteşem gemiler. Kıtalar arası seyahat ediliyor onlarla. Şimdi böyle muhteşem büyük bir gemi de adi bir adam, yani sıradan bir adam cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların netaic-i hidamatına halel getirdiğinden ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şiddet şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım. Adi burada yani hakaret anlamında sıradan yani vasıfsız bir işçi diyelim. Ehemmiyetsiz ihmalimden şu hiddete müstahak değilim. Böyle diyemez. Çünkü tek bir adem, onun tek bir görevini yapmaması hadsiz ademleri intihac eder. Hadsiz ademleri intihac eder. Diyelim dümencidir yani. Dümeni kırmadı, gemi işte Titanic gibi buz dağlarına vurdu. Gemi battı. Gemide yüzlerce çalışan var, binlerce misafir var. Değil mi? Hepsi batıyor yani neticede. Ya ne yaptım ben yani? Bir tek dümeni çevirecektim. Daldım, çevirmedim. İşte dümeni çevirmedin ama o bir dümeni çevirmemen, değil mi? Bütün geminin mahvolmasına neden oldu. Evet. Bütün o misafirleri, gemi çalışanları hesabına geminin sahibi sultan o görevini yapmayandan şikayet eder ve onların hakkını ondan alır. Evet. Çünkü tek bir adem hadsiz ademleri intihac eder. Netice verir. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın, şartların, sebeplerin vücuduna mütevakkıf olduğu halde o şeyin ademi ve intifası tek bir şartın intifasıyla, tek bir cüz'ün ademiyle
netice ademiyle netice itibariyle münadim olur. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa eshel olduğu bir düsturu mütearife hükmüne geçmiştir. Tahrip kolay. Tamir zor. Tahrip tamirden çok kolaydır. Üstelik neticeleri de çok fazladır. Onun için böyle aciz insanlar esasen yani tamir etmek zor ya, tamir zor. Onun için tamir yolunu değil, tahrip yolunu seçiyorlar. Tahrip yolu kolay çünkü bir güç istemiyor yani. Tahrip yolu. Evet. Nasıl bitirecek? Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa eshel. Yani çok kolay olduğu bir düsturu mütearife hükmüne geçmiştir. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir ve terktir ve ademi kabuldür. Sureti zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatta intifadır, ademdir. Öyleyse cinayeti sariyedir. Yani başkalarına da sirayet eden cinayettir. Sair mevcudatın netaici amellerine halel verdiği gibi Esma-i İlahiye'nin cilve-i cemallerine perde çeker. Yani mesela diyelim kişinin namaz kılmaması. Bak bu bilinmiyor yani namaz kılın. Ben diyor yani diyelim Allah benim namazıma zaten ihtiyacı yok. Ya kılmamışsam hadi benim iyiliğim için bana emretmiş. Kılmamışsam zararı da kendime ama yani bir tek namaz kılmadığım için cehenneme mi atılacağım? Veya inkar ettim yani inkar eden ebedi cehennemde kalacak. Yani bu adalet midir? Nasıl adalet oluyor? Neticelerini bilmiyor. Evet sen namaz kılmadın ama namaz kılmamakla, ibadet yapmamakla bütün varlıkların, atomlardan yıldızlara kadar tüm varlığın ibadetlerini namaz kıldığında görebilecekken kılmadığın için göremedin. Yani onların vazifelerini de inkar ettin. Herkes dünyayı kendi kalp aynasında görür. Kendi aynesinin müşahedatına tabidir. Mütefekkirane, ciddi ibadet eden bir insan. Değil mi? İbadet aynı zamanda Kur'an okumak, Kur'an derslerini almak, Kur'an derslerinden öğrenerek o perspektiften hayata bakmak. Bakınca o zaman her şey ibadet ediyor. Kur'an diyor ki Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. İşte sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yok ki onu övüp onu tesbih etmesin. Her şey ibadet ediyor. Yani her şey Allah'ın memuru ve vazifesini yapıyor. Şimdi bu sen memur olmazsan, vazifesini yapmazsan diğer tüm varlıkları da kendin gibi görüyorsun. Kendin gibi zannediyorsun. Kendin gibi. Öyle. İşte bir öğrencim ders dinlemiyordu. Ya zaten kimse dinlemiyor diyor. Halbuki herkes dinliyor. Ama o kendi dinlemediği için diğerlerini de dinlemiyor olarak görüyor. Böyle kendisi ibadet etmeyen mahlukatın ibadetini göremez. Dolayısıyla Allah'la bağını koparan, değil mi? O iman dediğimiz intisap, Allah'a bağ. O küfürle onu kat eden, kesen bir kimse tüm mevcudatın Allah'la olan bağını kesilmiş görür. Dolayısıyla Allah'la beraber Allah'ın memuru, onun adına çok önemli vazifelerle vazifedar olan mahlukatı vazifesiz, boşuna yaratılmış, abes, işte niye var bunlar? Değil mi? Böyle onları
tahkir etmiş olur. Vazifelerini inkar eder. Manen onları öldürmüş olur. Can damarlarını kesmiş olur. Onun için 1 dakika küfür 1000 katil, yani 1000 cinayet hükmündedir diyor başka yerde. 1000 cinayet hükmünde 1 dakika. Ya ben ne yaptım? Zaten sınırlı bir ömrüm var. Hayatım çok kısa. Bu kısa ömürde yani inkar içinde bile yaşamış olsam nasıl ebedi cehennem adalet olur? Ya o sınırlı ömründe. İyi mi? İnkarını küçük görüyor. Öyle değil. Senin inkarın bütün varlıklara hakaret etmen, onları manen öldürmen anlamına geliyor. Senin ibadet etmemen, bütün varlığın ibadetlerine kör kalman anlamına geliyor. Onları görememen, dolayısıyla onları da kendin gibi başıboş zannetmen anlamına geliyor. Dolayısıyla onları tahkir etmen, onlarda tecelli eden Esma-i İlahiye'yi tezyif etmen anlamına geliyor. Bu bilinmiyor sevgili dostlar. Yani bu Risale-i Nur'un birçok yerinde bu manada açıklamalar var. Ama bilinmemesi, yani ben bilmiyordum yani bu kadar yani namaz kılmamanın vahim sonuçları olduğunu, inkar etmenin yani bu kadar bütün varlığı etkileyen, tahkir eden bir boyutu olduğunu bilmiyordum demesi kişiyi kurtarmaz yani bilseydin. Hakikati sen öğrenmemişsen, değil mi? Bu senin için mazeret teşkil etmez. Öğrenme imkanın vardı, öğrenseydin. Öyle. Dolayısıyla bu perspektiften bakınca Kur'an'ın tehditleri gayet adil ve yerinde. Yani öyle orantısız bir güç falan değil. Evet, işte bu hadsiz şikayete hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder ve etmesi aynı hikmettir. Ve o asi şiddetli tehdidata bedel, tehdidata elbette müstehaktır ve dehşetli vaitlere bila şüphe sezadır. Yani şüphesiz layıktır. Son söz hatime, gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir. Gafil, yani Allah'tan gaflet etmek, Allah'ı unutarak yaşamak anlamına geliyor. Zıttı huzurdur. Huzur içinde yaşamak. Allah'ın huzurunda sürekli ona bağlı olduğunu düşünerek yaşamaktır. Şu gaflet çağında, değil mi? İnsanların hakikaten gafletlerinin çok kalınlaştığı ve derinleştiği bir zamanda güzel bir ders bu ders. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir başlığını taşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayatud dünya illa meta'ul gurur. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Böyle değil mi bu özellikler, yani bakarsak gerçekten gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim diyor. Bilir misin neye benzersin bu halinle? Neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor, başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür, yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Yani Cenab-ı Hak yarattıkları üzerinden bize dersler veriyor. Böyle insanların halini yansıtan bir tavır, yani deve kuşunun. Bunu deve kuşu hayvanat bahçesine gitmiştik. Bu hayvanat bahçesinde deve kuşlarına ait bir bölüm var.
Orada temaşada, yaptığımız temaşada da söylemiştim. Ben böyle tabii arka dekorda görünüyor deve kuşları. Ben kameraya yönelik konuşuyorum. Bir tanesi geldi, böyle baktım şey yapıyor. Ben görmüyorum tabii arkamı, ama bana birisi böyle dokunuyor gibi baktım, deve kuşu gelmiş. Yani beni tasdik ediyor. Efendim, yani deve kuşunun özelliği bu. Avcıyı görünce başını kuma sokarmış. Yani zannedermiş ki avcı ancak kendisi avcıyı gördüğü sürece onu görebilir. Kendi görüş mesafesinden çıkınca artık o da avcının görüş mesafesinden çıkar. Avcı da onu göremez. Bu tabii kuş beyni yani. Kuş beyni bu kadar çalışır. Halbuki başını kuma soktuğunda kendi daha sabit hedef oluyor yani. Sabit hedef oluyor. Hareketli hedefi vurmak daha zordur. Sabit hedefi vurmak daha kolaydır. Aslında kendini zora sokuyor. Şimdi insanlar da öyle. Özellikle bu çağda böyle uyutucu hevesat dediğimiz, yani dizilerle, maçlarla, işte Allah'ı düşünmeden, ahireti, ölümü düşünmeden yaşamakla kurtulacaklarını zannediyorlar. Yani biz aklımıza getirmezsek, biz düşünmezsek bu çözüm olur. Ya nasıl çözüm olacak yani? Gerçeğe karşı çözüm olmaz ki. Değil mi? Gerçeği kabul edip, realite neyse, realiteyi kabul edip akıllı insan ondan kaçmaz. Çözüm arar ona karşı. Gerçek bir çözüm arar. Bu böyle palyatif bir çözüm, yani geçici bir çözüm. Unutmak, düşünmemek. Onun için günümüzde böyle ehli dünya ölümü çok mevzu bahis etmez. Cenazelerde bile böyle siyah gözlüklerle yani gözlerini siyah gözlükler arkasında saklarlar. İşte mezarlıklardan geçmekten korkarlar. Ölümü hatırlatan küllü nefsin zâikatül mevt gibi, yani bir zaman işte Karacaahmet mezarlığına yazılmış, her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Mesela bundan rahatsızlık duyanlar olduğunu basında filan okudunuz. Özellikle bu son Cumhuriyet döneminde işte mezarlıklar, değil mi, böyle yüksek duvarların içine alınmış. Ondan sonra şehirlerin dışına taşınmış. Halbuki ondan önce yani mezarlıklar böyle şehrin tam merkezinde, en merkezi caminin işte avlusunda, günde 5 vakit camiye gelenler aynı zamanda mezar taşlarının arasından geliyorlar. Mezarlıkları görüyorlar. İşte eski İstanbul'a bakın. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet diye Necip Fazıl'ın İstanbul şiirinde var. Hayattan canlı ölüm. Ölüm canlı tutuluyor yani. Ölüm her zaman. Çünkü Peygamberimiz eksiru zikra hadimil lezzat, lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok hatırlayın. Dinin tavsiyesi bu, yani ölümü unutun. Hiç aklınıza getirmeyin. Ölümden söz açmayın. Ölüm yokmuş gibi yaşayın değil. Bu çünkü tek dünyalı bir hayat. Mümine yakışmaz. Bizim asıl hayatımız ahirettir ve ölüm de ahireti hatırlatır. Ahirete yönelik yaşamıyorsak rotayı o tarafa çevirmemize sebep olur. Bunun için tavsiye edilen bu. Ama bundan uzaklaştık. Değil mi? Asr-ı Saadet'te de öyle. Peygamber Aleyhisselam vefat etmiş, kendi vefat ettiği odaya gömülmüş.
Hazreti Ayşe'nin odasına ve Hazreti Ayşe onunla kalmaya devam etmiş yani. Bir tarafta mezar, eşinin mezarı, bir tarafta onun yatağı. Sonra Hazreti Ebubekir vefat etmiş. O da oraya yanına defnedilmiş. 2 mezarla beraber. O da babası olduğu için eşi ve babasıyla beraber orada kalmış. Yıllarca kalmış yani Hazreti Ayşe validemiz. Zaten 1 kişilik yer kalmış odada. Bir canlı, 2 ölü. Yani tabi Allah Resulüne ölü demek doğru değil. Ruhen sağ elbette. Bütün ölüler ruhen diridir. Özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onunla yani iftihar etmiş, şeref duyarak kalmış, mezarıyla da aynı odasını paylaşmış. Ondan sonra Hazreti Ömer, bak 10 yıl Hazreti Ömer'in halifeliği sürmüş. O da işte şehit edilince ölümüne yakın Hazreti Ayşe kendisi için düşündüğü o tek kişilik yeri çok rica etmiş, beni onlardan ayırma diye. Hazreti Ayşe de ona vermiş ama bu sefer 3 mezar olmuş, perde çekmiş yani ailenin dışında birisi girince orada kalmaya yine devam etmiş. Çok ilginç. Hazreti Ayşe validemizin mezarı Cennetül Baki'dedir. Yani bir Arif Nihat Asya anlatırken Naat-ı Şerif'inde Peygamberimizle ilgili naatında şöyle diyor. Bir mutlu gündü ki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Bir mutlu gündü ki ölüm tatlıydı. Müminlere ölüm tatlı geliyor. Kaçılacak, korkulacak bir şey değil. Ama gittikçe dünya ağır basınca, işte gaflet perdeleri kalınlaşınca bu sefer çözümü kuş beyinli deve kuşunun seçimi gibi yapmaya başladık. Başımızı gaflete soktuk. Yani unuttuk. Unutmak için aramıza perdeler çektik. Mezarlıklarla aramıza duvarlar ördük. Efendim, ölüleri kendimizden ayırdık. Ölümü aklımıza getirmekten kaçındık. Bu çözüm mü? Ölüm bizi unutur mu? Hiç o zaman yani beklemediğimiz bir anda geliyor işte ölüm bizi alıp götürüyor. Hazırlıksız yakalanıyoruz. Değil mi? Belki de dünyaya dalmışken, ahireti unutmuşken, belki de günah pislikleri içerisinde ölümün bir insanı yakalayıp götürmesi ne kadar acı bir durumdur. Allah muhafaza. Evet. İşte onun için böyle yapmamak lazım. Burada gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibret başı böyle başlıyor. Sonra da bir temsil veriliyor. Ey nefis diye başlayan. Ben sadece ilk paragrafını okudum. Programın sonuna geldik. Bu bölümü yeniden baştan alarak inşallah tekrar bir program tamamen buna tahsis etmek istiyorum. Çok güzel manalar var. İkazlar var, uyarılar var. Tam da bizim ihtiyacımız olan uyarılar ve ikazlar. Yarın programımızda bunu tekrar gündemimize alacağız inşallah. Cenab-ı Hak gaflet perdelerini Kur'an'la, Kur'an ayetleriyle parçalamayı, gafletten sıyrılmayı, gaflet saatlerimizi azaltıp huzur saatlerimizi çoğaltmayı hepimize nasip etsin inşallah. Alemlerin Rabbine teslim olun.